Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e ziyaretinde kendisine verilen resepsiyonda kendisine ikram edilmiş bir tatlı olması ve babamın dedesi Hacı Mahmut Güllü tarafından yapılan bu tatlıyı Atatürk'ün çok beğendikten sonra ertesi günü Ankara'ya dönerken 60 kutu sipariş vermesi gibi çok kıymetli bir anımız vardır. Elmacıpazarı Güllüoğlu baklavacıların baklava yediği baklavacıdır. Neyvar.com'u kesinlikle çok başarılı buluyorum. Sonuçta Türkiye'de coğrafi işaret almış olup da dünyanın dört bir yanına tanıtılması, duyurulması gereken, hatta kendi ülkemiz içerisinde bilmediğimiz bazı ürünlerin bile pazarlanmasını kendisine vazife edinmiş bir işletme olan Neyvar'ı ben çok başarılı buluyorum. Dünyanın en eski baklavacısı Elmacıpazarı'na hoş geldiniz. Benim ismim Murat Güllü. 6. kuşak baklavacıyım. Ailemde abim Cevdet Güllü ve babam Mahmut Güllü ile beraber Elmacıpazarı'ndaki ailemizin bu işe başladığı ilk dükkanda baklavacılık mesleğimizi icra ediyoruz. 1987 Gaziantep doğumluyum. Çocukluğumuzdan beri dükkanımızda baklavacılık mesleğinin içerisinde büyüdük. Doğduğum günden beri bu mesleğin içerisinde dedemin, babamın mesleği icra ettikleri dönemden itibaren baklavacılığın aşama aşama nasıl yaşandığını, nasıl yapıldığını ve çıraklığından itibaren dükkanın içerisinde su vermekten başlayarak çeşitli aşamalarında vazife alarak bugüne kadar gelebildik. Bu dükkanda baklavacılık 1850'li yıllarda Güllü Çelebi isimli dedemiz tarafından başlatılmış. O zamanlarda bulunduğumuz bu dükkan kebapçı dükkanı olarak faaliyet gösteriyormuş. Bu tarafta görmüş olduğunuz kebap ocakları o zaman da baklava öncesinde kebapçılık yapılırken kebabın pişirildiği bölüm olarak kullanılıyorken daha sonraları bir gün hac ziyaretini gerçekleştirmek üzere o gün Antep'ten, daha gazi ünvanı bile yok, kervanlar halinde yola çıkıp yine Osmanlı toprağı olan Mekke'ye kutsal ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan dedelerimizin yolda Halep ve Şam şehirlerinde baklavacılığın meslek olarak yapıldığını görüp de bu şehire dönüp burada icra etmeleriyle başlıyor. Bu şehirde yaptıkları ilk baklava cevizli, şeker oranı daha az, hamur katları daha kalın olmakla beraber zamanla bunu geliştirip güncel Antep baklavası formuna yaklaşık bir 70-80 yıl içerisinde evirmişler ve baklavanın Antep baklavası haline dönmüş olduğu Elmacıpazarı Güllüoğlu dükkanı ve markası meydana gelmiş. Antep baklavası sadece Gaziantep ilinin sınırları içerisinde yapılabilecek niteliklere sahip bir ürün. Antep baklavasını Gaziantep şehri dışında üretmenize rağmen bunu Gaziantep baklavası ismiyle satabilmeniz mümkün olmaz. Böyle de bir kuralı vardır. Az önce imalathanemizde gezdiğimiz gibi ürünün bütün üretim aşamalarında tamamıyla geleneksel yöntemlere bağlı kalarak ve orijinal reçetesine bağlı kalarak ve aynı zamanda da coğrafi işarete uygun şekilde üretimi yapılmaktadır. Antep baklavası ürününün coğrafi işaretini öncelikli olarak yurt içinde tescil ettirme Gaziantep Sanayi Odası'nın üstlendiği bir görev olmuştu. Gaziantep Sanayi Odası bunu çok güzel bir şekilde başardıktan sonra daha sonra Antep baklavası ürününü Avrupa Birliği tarafına da tescil ettirme konusunda gerekli adımları atmışlardır ve orada da tescil edilmiş olan ilk Türk gıda ürünü olarak kayıtlara geçmiştir. Daha sonrasında ardından gelen tabii ki fıstık ezmemiz var, şöbiyetimiz var, Antep fıstığımız var. Bu gibi çeşitli ürünlerimiz de diğer çeşitli oda ve borsalarımızın girişimleriyle yine kayıt altına alınmış olan kıymetli ürünlerdir. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri de mevcuttur. Bu dükkanda yaşanmış olan çok kıymetli anıları vardır. Bunlardan en kıymetlisine yer vermek gerekirse bülbül yuvası tatlısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e ziyaretinde kendisine verilen resepsiyonda kendisine ikram edilmiş bir tatlı olması ve babamın dedesi Hacı Mahmut Güllü tarafından yapılan bu tatlıyı Atatürk'ün çok beğendikten sonra ertesi günü Ankara'ya dönerken 60 kutu sipariş vermesi gibi çok kıymetli bir anımız vardır. Bizim için en kıymetli şey bu şehirde bu dükkandan Atatürk'e baklava yedirmiş olmak. Bundan daha büyük bir gurur kaynağı olması mümkün değil açıkçası. Aynı zamanda gerçekten de kendisinin de yorumladığı gibi çok hafif ve çok naif bir tatlı olmasıyla da çok ön plana çıkmaktadır. Baklava nedir? Baklava tartışmalara kapalı bir şekilde kesinlikle bir Türk tatlısıdır. Bunu bir tepsi olarak hayal edin şu anda. Baklava
Bir tepsinin içerisinde hamurların kat kat dizilip, sonrasında o bölgeden elde edilen yemişlerin arasına dizilip, sonrasında tek tek kat kat hamurların kapatılması ve yine tepsi içerisinde dilimlenmesiyle elde edilen ve bölgeden elde edilen şeker, daha doğrusu eski zamanlar için konuşalım, bal ve pekmez gibi tatlandırıcılarla tatlandırılan bir tatlı. Baklavanın tam olarak açıklaması bu. Şimdi hamurun ne kadar ince olduğunu göstermek için aslında bu bile yetersiz bir hamle. Çünkü arkasına bir gazete bile koysak, gazetenin üzerindeki bütün yazıları en ince ayrıntısına kadar okuyabileceğiniz kadar ince bir hamur var burada. Tabii ki bu hamuru açmak öyle 5 dakika sürdü ama bu hamuru açabilme yeteneğinin gelişmesi ise nereden baksanız bir 10 yılı var. Şimdi biz Gaziantep'te yaşayan insanlar olarak bizim en büyük sosyal aktivitemiz yemek yemek. Yaşamının temelinde yatan şey yemek. Yani zaten herkes yiyor ama biz burada keyif duyarak yemek yemeyi çok önemli buluyoruz. Buradaki bütün insanların ağzı resmen bir laboratuvar gibi. Yani size şu kadar söyleyeyim. Gaziantep'te taziye evlerinde baklava ikram edilir ve o taziye evinde ikram edilen baklavanın, eğer ki bu konuda gerçekten yetkin birileri varsa, yorumları şu şekilde oluyor. Tattıkları zaman bu baklavanın hangi işletmeden geldiği, hatta Güllüoğlu ise geldiği işletme, hangi Güllüoğlu'ndan geldiği ne kadar ayırt edebilecek damaklar mevcut burada. Dolayısıyla böyle damakların bulunduğu bir şehirde sizin kötü bir şey yapmaya hakkınız yok. Çünkü bunu yaptığınız takdirde ayakta kalmanız mümkün değil. Ben de biliyorum ki bu baklavanın çok daha uygun fiyatlısını yapılabilir olduğunu ama benim hedefim bunu en iyisini yapmak. Bu baklavanın hakkı en iyi fıstıkla, en iyi malzemeyle olacak. Dolayısıyla diğer bütün yemeklerimize de aynı şey geçerli. Gaziantep'teki gastronomi kültürünün bu kadar gelişmiş olmasının, Gaziantep'teki alınmış coğrafi işaretlerin bu kadar sayısının fazla olmasının yegane sebebi bu. Öncelikli olarak şehirde tüketicinin bilinci olmalı ki insanlar ona göre üretim yapacaklar ki bunların hepsi en iyi kalitede bulunabilsin. Tarihi Elmacı Pazarı tabii ki bizim dükkanımızla beraber özdeşleşmiş olan bir yer. Elmacı Pazarı Gaziantep'in en eski çarşılarından bir tanesi. Tarihi 1600'lere dayanıyor. Dükkanımız da burada 1840'lı yıllardan beri baklavacılık yapılan dünya üzerindeki bilinen, faal en eski baklavacı dükkanı. Burayı yaşatmak bizim için çok büyük bir gurur, onur ve omzumuza çok büyük bir yük. Bunun bilincinde olarak hareket etmeye çalışıyoruz ve yeni gelecek nesillere buranın daha sürdürülebilir, daha güzel bir şekilde bırakılabilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Hadi içeride bir baklava tadımı yapalım beraber. İyi bir Antep baklavasını elinize aldığınız zaman şöyle baktığınızda tabanın parlaklığından, yüzünün parlaklığından onun tazeliğine, şöyle fıstığının renginden kat kat hamurları gördüğünüzde onun ne kadar ince hamurlarla yapıldığını anlayabilirsiniz ve iyi baklava kesinlikle çıtırdamaz, hışırdamalı. Çünkü çıtırdayan baklavanın hamur katları kalın hamurlardan oluşuyor demektir. Ama iyi bir Antep baklavası hışırdar. Şöyle bir koklayıp fıstık ve sadeyan rayasını hissettikten sonra kendim alım diye demiyorum. Hakikaten çok güzel. Baklavanın üzerine su içilmez. Zaten bir Antep atasözü vardır. Yi yağlıyı, iç suyu, donarsa donsun. Yi tatlıyı, içme suyu, yakarsa yaksın. Bu tatlıyı yedikten sonra birazcık böyle içiniz yanacak hissiyatını hissetseniz dahi onun tadının damağınızda kalması gerekmesiyle alakalı bir şey. O tadı hissedeceksiniz, ağzınızda kalacak kalabildikçe. Ama bu bir nefis mücadelesi sonuçta. İçeceğim diyene de bir şey diyemeyiz. Kimseyi zorla su içme diyemiyoruz en nihayetinde. Elmacı Pazarı Güllüoğlu baklavacıların baklava yediği baklavacıdır. Bunu şöyle açıklayacağım size. Elmacı Pazarı Güllüoğlu Gaziantep'te baklavacılığın ilk yapıldığı yer olmakla beraber dolayısıyla mesleğin oluşmasına da mihenk taşı burası. Buradan yetişmiş olan onlarca, belki de yüzlerce usta bugün Gaziantep'te, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında baklavacılık mesleklerini icra etmekteler. İşte Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de baklavacılık yapıyorum.
Ustamdan Allah razı olsun bizi meslek sahibi yaptı ve onun sayesinde bugün ne güzel meslek sahibiyim ve insanlara istihdam sağlayabiliyorum diyorlar. Bundan daha kıymetli bir şey var mı bir insanın duyabileceği? Bizim dolayısıyla atalarımızla alakalı duyacağımız şeyler, duyduğumuz bu güzel hikayeler ve onların aldıkları bu güzel dualar sayesinde bu dükkan inşallah kuşak kuşak daha var olacaktır. Bu dükkanda şurada görmüş olduğumuz 1920'li yıllardan çekilmiş bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta sağdaki benim babamın dedesi, soldaki ise bugün Gaziantep'in en iyi pastanesinin bugünkü sahiplerinin dedesi. Yani zamanında bu dükkandan mesleği öğrenmiş ve kendi dükkanını açmış. Daha sonra onu farklı bir şekilde yönlendirmiş ve Gaziantep'in en iyilerinin içerisine girmiş. Keza meslekte Gaziantep'te bizimle beraber anılan yine çok iyi ustalar ve iyi işletmelerin birçoğu demeyeceğim yani hepsi bu dükkandan ya da bu dükkandan yetişmiş bir ustanın yanından yetişmişlerdir. Ve bundan daha gurur duyulası bir şey yok açıkçası bizler için. Antep baklavasının tabii ki haklı popülaritesi gereği insanlar bunu burada yedikten sonra evlerine, dostlarına ya da dünyanın çeşitli yerinde gidecekleri bir yerlere götürmek istekleri sürekli olmuştur. Bu isteklere karşılık verebilmek adına ilk yapılan girişim bir kere kuru baklava üretmek. Bundan 70-80 yıl önce ulaşımın bu kadar şimdiki kadar hızlı olmadığı zamanlarda baklavanın daha uzun süre dayanabilmesini sağlamak adına içine kaymak koymadan kuru baklavayı yapmışlar. O zamandan bu zamana talepler gitgide arttıkça, değiştikçe baklavanın çeşitli şekillerde sevk edilmesi ve paketlenmesi konusunda geliştirmeler sürekli olmuştur. Bugün bu şartlarda Gaziantep'ten dünyanın dört bir yanına biz doğrudan müşterilerimizin internetten vermiş olduğu siparişleri karşılık verecek şekilde paketlerini, baklavalarını gönderebiliyoruz. Bunu yaparken tabii ki şunu göstermem lazım. Bize gelen en büyük sorulardan bir tanesi bu baklavanın içerisindeki şekeri, şerbeti dökülmüyor mu, akmıyor mu? Bu nasıl gelecek? Ya ben size şu kadar gösterebilirim. Dik bir şekilde gösterirseniz. Dik zaten bir sorun yok. Aşağı. Aynen. Bu baklavanın kesinlikle akması, dökülmesi mümkün değil. Antep baklavasının içerisindeki bulunan fıstığın, yağın, şekerin, hamurun ve bunların hepsinin bütün oranı, birleşme oranı zaten bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bu ürünün sevkiyatında, satışında, dünyanın herhangi bir yere gönderilmesinde kesinlikle hiçbir problem olmuyor. Baklavanın tabii yenmeden önce tavsiyemiz şudur. Yiyeceğiniz kadarını bir fırının içerisinde mümkünse ısıtmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede Gaziantep'te baklava fırından çıktığı andaki tazelik hissiyatını yeniden yaşayabileceksiniz. Neivar.com'u kesinlikle çok başarılı buluyorum. Sonuçta Türkiye'de coğrafi işaret almış olup da dünyanın dört bir yanına tanıtılması, duyurulması gereken, hatta kendi ülkemiz içerisinde bilmediğimiz bazı ürünlerin bile pazarlanmasını kendisine vazife edinmiş bir işletme olan Neivar'ı ben çok başarılı buluyorum. Şu an zaten Neivar.com'un platformu üzerinden yapılan satışlar çok güzel bir şekilde devam ediyor ve eminim ki bunun dünyaya yayılması, tanıtılması anlamında, ürünlerin tanıtılması anlamında çok başarılı işler yapılacağına şüphem yok. Neivar ailesine de bize bu çekimi fırsat verip de burada kendimizi ifade etme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu işbirliğimiz de uzun yıllar devam eder ve başarılı, güzel işler başarırız beraber. Neivar.com Neivar